Selamlar, dikiş sınıfından erkek çocuk boxer'ının kalıbını ve nasıl dikildiğini şimdi size anlatacağız. Bu mağazadan alınan bir boxer. Biz bunun kalıbını çıkardık, numune dikimlerini yaptık. Gayet memnun olduk. Sizinle de şimdi paylaşmak istiyoruz. Kalıp malzemelerinizin hepsini hazır edin ve dikiş sınıfında kalın. Kalıbımız 3 parçadan oluşuyor. Ana boxer parçası 2 adet kesilecek. Ön pat erkek çocuk için düz boy ipliklerini aldık. 4-5 yaş erkek çocuk buraya dikilecek olan A parçamız. Çok kolay ve çok basit, rahatlıkla çizebilirsiniz. Şimdi bizimle birlikte başlayın bakalım siz de. Bugün bize Yıldız Hanım yardım edecek. Bütün kursiyerlerim özel ders alıyor benden. Malzemelerimizi hazır ettikten sonra kağıdımızı tam ortadan ikiye katlıyoruz ve bir kat çizgisi belirliyoruz. Bu kat çizgisi üzerinden çizmeye devam edeceğiz. Şimdi kağıdımızın sol üst köşesine bir noktası belirliyoruz ve oraya bir diyoruz. Bir tane çizik atalım şuraya ve bir noktası. Bir noktasını işaretledikten sonra bir noktasından aşağıya 2,5 santim işaretliyoruz ve 2 noktası diyeceğiz. 2,5 santim işaretledik. Orası 2 noktası. 2 yazalım oraya. Tamam. Şimdi bir noktasından sağa doğru bir dik çiziyoruz. Belli bir miktarda sağa doğru uzatıyoruz. Dik açılı olmasına ve yamuk olmamasına çok dikkat ediyoruz. Şimdi bir noktasından sağa doğru 27 santim işaretliyoruz ve oraya 3 noktası diyoruz. 3 noktası. Aynı işlemi 2 noktası için yapıyoruz. Dik açıyla sağa doğru uzatıyoruz ve oradan da 27 santim işaretleyeceğiz. Şimdi 3 ve 4 noktalarını dik açıyla birleştiriyoruz. Kesik bir çizgiyle. Bir noktasından aşağıya, yani cetvelimizin 0 noktasını 1'e koyup aşağıya 25 santim işaretliyoruz ve bu çizgiyi sağa doğru dik açıyla uzatıyoruz. Çizgimizi çizdik. Şimdi bir noktasından sağa kaç işaretlemiştik? 27 santim. Buradan da sağa 27 santim işaretliyoruz ve burayı birleştiriyoruz. 27 santimi işaretledik. 3 ve 4 noktalarıyla dik açıyla birleştiriyoruz ve bir ana dikdörtgen elde etmiş oluyoruz. 5 noktası, 6 noktası. Şimdi bir noktasından sağa doğru 23 santim işaretliyoruz ve o işaretimize en son kaç vermiştik? 6, 7 diyoruz. 7 noktamız da tamam. 3 noktasından aşağıya 22 santim işaretliyoruz ve numarasını veriyoruz. 8. Şimdi A çizeceğiz. A çizme rigamızı alıyoruz. 7 ve 8 noktalarına rigamızı koyarak dik açılarımızı da bozmadan güzel bir A kavisi çiziyoruz. Sonuna kadar. Heyecan yok, heyecan yok. Bir noktasından aşağıya 21 santim işaretliyoruz ve 9 noktası diyoruz. 21 santim işaretledik ve 9 diyoruz o noktaya da. 5 noktasından sağa cetvelimizi koyuyoruz. 5 santim işaretliyoruz ve 10 noktasını elde ediyoruz. Oraya da 10 yazalım. 10 noktasını bir miktar yukarıya dik çıkardık. 9 noktasından da bir miktar dik açı çıkaralım küçücük. Evet, şimdi buraya bir A kavisi çizeceğiz şu şekilde ve pistolemizi, rigamızı kullanarak. Rigamızı döndüre döndüre elimizde oraya şuradaki A kavisini çiziyoruz. Tamamdır. 6 noktasından içeriye sola doğru 2 santim girerek işaretliyoruz. İşaretledik. Kaç diyoruz oraya da? 11 mi? En son 11'de kalmıştık. Şimdi şurayı da çok hafif bir kavisle A kavisi vererek şuradaki gibi birleştireceğiz. Elimizle de yapabiliriz orayı hafifçe. Pistolelerimiz yok şu an.
Şimdi 10 ile 11 arasını ölçüyoruz ve tam 1/2'sini yani yarısını bulup işaretliyoruz ve yukarıya bir miktar dik açılı çizgi çiziyoruz. Çizdik. O çizgi üzerinde 1 santim işaretliyoruz. İşaretleyelim. Ve o 1 santimi gene bir miktar sağa ve sola geoder cetvelimizde uzatıyoruz. Hafif kesikli yardımcı bir çizgi olacak bizim için. Tamam. Şimdi buraya da şuradaki dik açıyı bozmadan şuradan gelip şuraya getirdiğimiz bir bacak kavisi çizeceğiz. Rigamızın en uygun yerini getiriyoruz ve hafif bir kavis. Burası çok kavisli olmayacak şekilde yapıyoruz. Şimdi boxer'ımızın yazıları ve işaretleri kaldı. Şurası bizim ön ortası, ön arka ortası düz boy iplik çizgimiz olacak. Açtıktan sonra onu çizeceğiz. Şimdi yazılarımızı yazalım. Buraya ön arka ortası düz boy iplik yazıyoruz o çizginin üzerine. Hafif esnek kumaşlar için 4-5 yaş erkek çocuk boxer'ı yazıyoruz. Şimdi bunu neden çift kat yaptık? Çift katı kağıt makasıyla keseceğiz ve açacağız. Şunu elde edeceğiz. Yani biz şu an şunu çizdik. Şimdi 2 kat haldeyken keseceğiz ve boxer'ımızı açacağız. Daha sonra da pat ve A parçalarımızı çizeceğiz. Yıldız Hanım kesiyor. Bu da Yıldız Hanım'ın ilk biçki sistemiyle kalıp çıkarma videosu ve çalışması oldu aslında. Biraz fazla heyecanlı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Yanlış bir şey yapmaktan tedirgin oluyor ama yanlış yapa yapa doğru öğreniliyor hanımlar ve yapmadan öğrenilmiyor. En kalıcı bilgi kendi yaptığınız işin bilgisidir. Kesimimiz bitti. Açalım boxer'ımızı ve görelim. Evet, şimdi şu katladığımız yere tam bir çizgi çiziyoruz ve o bizim düz boy iplik çizgimiz olacak. Ana parçamız bitti. İplik çizgimiz, lastik payımız, ön arka ortası ve ne olduğunu yazdık ve şu an ana parçamızı kesmiş olduk. Sıra geldi pat çalışmasına. Pat çalışmasında da kağıdımızı 2'ye katlayacağız. Şu şekilde bir dik açı oluşturacağız. Keseceğiz ve patı elde etmiş olacağız. Daha sonra da normal bir dikdörtgen kumaşımızı keseceğiz. Bu katlamayı yaparken eğer düzgün bir katlama yaparsanız çiziminiz de düzgün olacaktır. Tekrar kağıdın üst kısmından bir noktası belirliyoruz. Bir noktasına sağa doğru bir dik çiziyoruz geoder cetvelimizle. Bir noktamıza da bir nokta işareti koyalım oraya. Neresi olduğu belli olsun. Biraz ilerletelim yardımcı çizgi olarak. Biraz daha çizelim. Bir noktasından sağa doğru 6 santim işaretliyoruz ve 2 noktası diyoruz oraya. 6 santim işaretledik ve 2 noktası dedik. Bir noktasından aşağıya 22 santim işaretliyoruz ve 3 noktası diyoruz. Evet. 3 noktasından sağa doğru bir miktar yardımcı çizgi çiziyoruz geoder cetvelimizle. Aynı bir noktasından yaptığımız gibi dik açıyı bozmuyoruz. Evet, çizdik bunu da. 3 noktasından sağa doğru 6 santim işaretliyoruz. 3 noktasından sağa doğru 6 santim işaretliyoruz. 2 ve 4 noktalarını dik çizgiyle birleştiriyoruz ve bir dikdörtgen elde etmiş oluyoruz. Bir noktasından sağa doğru 4 santimetre işaretliyoruz. Kaç noktası diyoruz? En son kaç demiştik? 4. Tamam, 5 noktası diyoruz oraya da. 5 ve 6 noktalarını da rigamızı koyarak hafif bir pat kavisi vererek ve dik açımızı çok bozmadan oraya bir kavis çiziyoruz. Görelim kavisimizi. Bir noktasından yukarıya 1 santim işaretliyoruz. Şu an şu yukarıya 1 santim. Sağa doğru da yani 3 noktasından sağa doğru da 3 santim işaretliyoruz ve oraya da minik bir kavis çiziyoruz.
Evet, orada elinle çizebilirsin. O kadar da çok rigayla şeyle yapmaya gerek yok. Heh. Tamam, şimdi 6 noktası. Buraya kaç noktası dedik? En son kaç vermiştik? 7 verelim. 7 noktasıyla 6 noktasını dışa doğru kavisli birleştireceğiz. Yani şöyle koyarak rigamızın en uygun yerine getirip böyle bir A parçası keseceğiz. Gene bizim kat yerimiz düz boy iplik olacak. Onu yazalım. Ve üzerindeki yazıların hepsini geçirelim. Yazılarımızı bitirdikten sonra patımızı kesebiliriz çift kat halinde. Buyurun Neşter. Kestik. Şimdi düz boy iplik çizgimizi belirleyelim. Çizelim. Orası düz boy ipliğimize gelecek keserken. Evet, çizdik. Şimdi sıra geldi buna. Bunun 11 santim eniydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakabilir misin? Bir dikdörtgen çizeceğiz. Uzun kenarı kumaşımızın eline gelecek. Evet, 11'e 7 olması lazım. 11'e 7 bir dikdörtgen çizeceğiz. Yazılarını yazacağız. Eni 11 santim. Kısa kenarı 7 santim bir dikdörtgen de bizim boxer'ımızın A parçası olacak. 3 parçadan oluşuyor. Erkek çocuklar için yaptığımız boxer. Yani şu parçasını yapmıştık. Şimdi yaptığı da şu alta diktiğimiz dikdörtgen parça. Kalıbımız hazır. Kumaşlarımız hazır. Bir sonraki videoda kalıpları kumaşa yerleştireceğiz ve sizler için boxer dikimini anlatacağız. Bir videoya hepsini sığdırmak zor oluyor ve video çok uzun oluyor. Kumaşlarımızı böyle seçtik. Çocuk giyimine uygun, hafif esnek süprem kumaşlardan. Hemen şimdi bu kalıbı çıkardıktan sonra bir sonraki videomuzu bekleyin ve patlı boxer nasıl dikilecek size anlattığımız videonun takipçisi olun. Çok teşekkür ediyoruz. Dikiş sınıfından sevgiler herkese.